Değerli izleyicilerimiz, bizleri yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren otomatik finansal bilgi paylaşımı ile ilgili yeni gelişmeler var. Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bankalarda herhangi bir şekilde parası varsa, Türkiye'de evi, arsası, tarlası ve benzeri mal varlıkları varsa onlarla ilgili durum nedir? Bunların bildirimi olacak mı, olmayacak mı, başladı mı, başlamıyor mu, yoksa iptal mi edildi? Bunlarla ilgili tüm gelişmeleri ve sizlerden gelen tüm soruları bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerim, bugün cevaplarını vereceğimiz sorulardan bazıları şunlar: finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi tam olarak nedir? Sadece Türkiye'ye mi bilgi gönderilecek? Otomatik bilgi değişimi kapsamında bilgi paylaşımı başladı mı? Hangi ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak? Sistem nasıl çalışacak? Hangi dönemleri kapsayacak? Kimlerin bilgileri bu değişime tabi tutulacak? Bir ülkede yerleşik olmak, biliyorsunuz bu anlaşmanın temel şartı bir ülkede yerleşik olarak yaşamak, yani ikametgah esasına dayalı bir anlaşma. Bunun detayları nedir? Bunların cevabını vereceğiz. Sizlerden gelen sorular bunlar. Kimler Türkiye'de ikametgahını değiştirebilir? Kimler Türkiye'ye ikametgahını alabilir? Bildiğiniz üzere bu anlaşma gereği Türkiye'de ikametgahı bulunanların bildirimi yapılmayacak. Peki bu yapılabilir mi? Bunu yapanlarla ilgili durum nedir? Bunu paylaşacağız. Bunun yanı sıra çifte vatandaşlığı bulunan Türk vatandaşlarının hem Türkiye'de hem yabancı bir ülkede adresi olması halinde bildirim olacak mı? Buna cevap vereceğiz. Bunun yanı sıra sadece Türk bankalarında parası olanların mı bildirimi yapılacak? Buna yine cevap vereceğiz. Bunun yanı sıra hangi bilgilerin paylaşılacağını sizlere anlatacağım. Ayrıca hangi hesap finansal hareketler bildirilecek? Yani bankadaki hangi hesaplarınız, örneğin Türkiye'de bir kiracınız var ya da bankaya birisi para yatırmış. Bu paranın detayları nedir? Emeklilerle ilgili durum nedir? Emekli maaşı Türkiye'de diyelim bir hesaba yatırıyor. Emekli olduğu bildirilecek mi? Bunları anlatacağım. Yine kapatılan hesaplar var, biliyorsunuz Türkiye'de hesaplarını kapatanlar var. Bunlarla ilgili herhangi bir bildirim olacak mı? Bunu anlatacağım. Ortak hesabı olanlarla ilgili durum nedir? Bunu da anlatacağım. Bunun yanı sıra bu bilgilerin paylaşımı çifte vergilendirmeye neden olur mu? Bunu paylaşacağım. Ayrıca Türk vatandaşlarının bu alanla ilgili alabilecekleri önlem nedir? Yani bu işten kurtuluş var mı yok mu? Bunu paylaşacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyip otomatik bilgi paylaşımı ile kişisel verilerin gizliliği ihlal ediliyor mu? Mahkemeye verdiğinizde nasıl bir sonuç alırsınız? Bunu da paylaşacağım. Ve burada bu yayında çok önemli olan bu finansal bilgi paylaşımı ile ilgili olarak dolandırıcılar türemiş vaziyette, özellikle sosyal medyada, YouTube başta olmak üzere görüyorum. Bunlarla ilgili sizi uyaracağım. Bunların neler yaptığını, bunların ipini pazara bu yayınımızda çıkartacağım. Değerli izleyicilerim, sizlerden gelen sorularla hemen başlıyoruz. Finansal otomatik bilgi paylaşımı nedir? Bakın arkadaşlar, Türkiye 136 ülkeyle bir anlaşma yaptı. OECD. Yani bu anlaşma yapmış olduğu ülkelere şunu söyledi Türkiye. Dedi ki ikametgahı sizde bulunan, örneğin Almanya'dan örnek verelim. Ali Bey ya da Fatma Hanım Almanya'da yaşıyor. İkametgahı Almanya'da. Eğer ikametgahı Almanya'daysa ama Türkiye'deki herhangi bir bankada bir parası varsa ben sana bunu bildireceğim dedi. Anlaşmanın kapsamı basitçe, hiç kafa karıştırmaya gerek yok bu. Sadece bu. Yani siz başka bir ülkede yaşıyorsunuz ama Türkiye'de paranız var. Bu anlaşmanın kapsamı bu. Bir diğer önemli soru: neden otomatik finansal bilgi paylaşımı yapılıyor? Arkadaşlar, bu yapılan anlaşmanın 137 ülkenin kendi arasında yapmış olduğu anlaşmaya göre kara parayı engellemek için bu anlaşmanın yapıldığı ve şeffaflık adına bu anlaşmaya imza atıldığı söyleniyor. Bu basitçe bu. Hangi ülkelerle bilgi değişimi yapılacak? Arkadaşlar, 136 ülkenin içerisinde şu anda beni nereden izliyorsanız emin olun ki o ülkede var. Şimdi tek tek 136 ülkeyi saymak istemem. Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya, Belçika gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerle biz anlaşmayı yaptık. Bu ülkelere bildirim yapılacak. Yine değerli izleyicilerim, sizlerden gelen bir soru: sistem nasıl işleyecek? Eğer sizin bir Türkiye'deki bankada bir hesabınız varsa, bu banka ister özel banka olsun ister devlet bankası olsun hiç fark etmiyor, hazineye
Yani Maliye Bakanlığı'na Türkiye bildirecek. Maliye Bakanlığı da sizin yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Sistem bu şekilde çalışıyor. Yine sizlerden gelen bir diğer önemli soru, kimlerin bilgileri değişime tabi tutulacak? Bakın çok önemli bir soru. Basitçe anlattım. Tekrar ediyorum. Siz Türkiye dışında başka bir ülkede yaşıyorsanız ve ikametgahınız o başka ülkedeyse, sizin de Türkiye'de bir bankada paranız varsa sizin bildiriminiz yapılacak arkadaşlar. Basitçe bu. Kimlerin sorusunun cevabı bu. Bir ülkede yerleşik yani mukim olmak ne demektir? Biliyorsunuz bu anlaşma az önce de ifade ettiğim gibi bir ikametgah esasına dayalıyor. Başka bir ülkede yaşıyorsanız sizin bildiriminiz yapılacak. Şimdi bazı sosyal medya hesaplarında, YouTube'da birilerini görüyorum. Diyorlar ki Türkiye'ye gelin, vekaletinizi bize verin ve bazı avukatlar da yapıyor bunu. Çok iyi biliyorum, görüyorum. Biz sizin ikametgahınızı Türkiye'ye aldıralım ve sizin bilgi paylaşımınız yaşamış olduğunuz ülkeye yapılmasın. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ikametgah eğer bir yıl içerisinde 6 aydan fazla Türkiye'de yaşıyorsanız yaşamış olduğunuz bu adrese ikametgahınızı alabilirsiniz. Yani ikametgahınız Türkiye olur. Eğer 6 aydan daha az bir süre, bir yıl içerisinde Türkiye'de kalıyorsanız siz ikametgahınızı değiştiremezsiniz. Kanun açık, net bir şekilde bunu söylüyor. Şimdi bu sosyal medya hesaplarında, yine YouTube üzerinde, yine Avrupa'da yayın yapan bazı televizyon kanallarında gördüğüm kişiler şunları söylüyor. Diyorlar ki gelin Türkiye'ye, biz sizin ikametgahınızı alalım, bize de 2-3 bin euro danışmanlık bedeli ödeyin, sizin ikametgahınızı değiştirelim ve bu işten kurtulun diyorlar. Bakın, bu doğru bir şey değil. Kanun bu kadar ortadayken bu insanlara bir, paranızı kaptırırsınız, iki, yarın öbürsü gün ikametgahla ilgili yanlış beyanda bulunmaktan dolayı hakkınızda hukuki işlem yapılır. Kanun bu kadar açıkken bu insanlara sakın ola ki paranızı falan kaptırmayın arkadaşlar. Sakın kaptırmayın. Benden size söylemesi. Danışmanlık ücreti adı altında bunlar gurbetçi vatandaşımızı soymanın peşine düşmüşler. Avlamanın peşine düşmüşler. Aman kim olursa olsun dikkat edin. Bunların kim olduğunu pek çoğunuz bence biliyorsunuz. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Devam ediyoruz sizlerden gelen sorulara. Çifte vatandaşlığı bulunan Türk vatandaşlarının hem Türkiye'de hem de yabancı bir ülkede adresi olması halinde yine de bildirim yapılır mı? Evet, yapılır. Bu anlaşma çifte vatandaşlık, mavi kart vesaire gibi kapsamları hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Bu neye bakıyor? Adresin nerede? İkametgahın nerede? Buna bakıyor. Almanya'da mı? Fransa'da mı? Nerede ikametgahın? İster çifte vatandaş değil, ister dördüz vatandaş ol. Yani hiçbir farkı yok. Arkadaşlar, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz da önemli değil. İster Alman vatandaşı olun, ister Fransa vatandaşı, ister Türkiye. Adresiniz nerede? Buna bakılıyor. Almanya'daysa tamam, Türkiye'de de param varsa bildirilecek. Basitçe bu. Hiç kafanızı karıştırmayın. Az önce uyarmış olduğum bu YouTube başta olmak üzere değişik platformlarda sizin işinizi çözeriz diyen, sizden danışmanlık ücreti isteyenlerin pek çoğu bilerek bu kadar basit anlatmıyorlar. Kafanızı karıştırmak için olayı öyle bir anlatıyorlar ki önce sizi korkutuyorlar, sonra da diyorlar ki çözüm yolu biziz. Gelin bize para verin diyorlar arkadaşlar. Bakın, ben gazeteciyim. Ben doğru neyse onu anlatırım. Hiç kimse beni ilgilendirmiyor. Bu işi yapanlar için söylüyorum. Benim için önemli olan halktır. Bu kadar. Halk adına konuşuyoruz. Halk adına soru soruyoruz. Olay bu arkadaşlar. Bizim bu işten ne menfaatimiz var ne de çıkarımız var. Benim sizden istediğim tek bir şey var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir tane like atın, beğeni yapın. Kanala abone olun derim. Başka hiçbir şey söylemem arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu insanlar, söylediğim insanlar bilerek kafalarınızı karıştırıyorlar. Paranızı almak için. Bu kadar açık, bak anlatıyorum tek tek. Bu videoyu paylaşın, gönderin insanlara. Korkmanıza falan hiç gerek yok. Biraz sonra anlatacağım çözüm yolunu. Hiç korkmayın. Devam ediyoruz. Sadece Türk bankalarından mı bilgi alınacak? Bakın, Türkiye'de biliyorsunuz bazı yabancı ülkelerin, mesela Katar'ın QNB Finans Bank ya da işte Al Baraka Türk vesaire gibi başka ülkelere ait Kuveyt Türk gibi falan bankalar var. Bakın, hangi ülkeye ait olduğu önemli değil. Önemli olan bu banka Türkiye'de mi değil mi? Yani Türkiye'nin sınırları içerisinde bankacılık faaliyeti yürütüyor mu, yürütmüyor mu? Eğer
Sizin bu bankalardan bir tanesinde hesabınız varsa bildirilecek arkadaşlar. Türk Bankası, Devlet Bankası yok, özel banka, yabancı banka diye bir ayrım yok. Finansal kuruluşlar bildirim kapsamında müşterilerini nasıl tespit edecek? Bakın çok önemli bir soru. Bununla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığımız şunu söylüyor. Diyor ki finansal kuruluşlar yani bankalar yeni açılan hesaplar için müşterilerden hangi ülkede yerleşik yani nerede ikametgahı olduğuna dair beyan alırlar. Sözlü. Ayrıca 1/7/2017 tarihinden önce açılmış hesaplarda finansal kuruluşlar kayıt taraması yaparlar. Kayıtlarında aşağıdaki göstergelerden birinin bulunması halinde göstergenin bulunduğu ülkeye ilişkin başkanlığa, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirim gönderilir. Neyi tarıyorlar bankalar? Kişinin ilgili ülkede yerleşik olup olmadığına dair bilgi. Yani başka bir ülkede yaşıyor mu? İlgili ülkede güncel yazışma ya da ikamet adresi. O hesap açılırken hangi adresi verdiniz? Buna bakıyorlar. İlgili ülkede kayıtlı bir telefon numarası var mı? O hesapta bakıyorlar. Mevduat hesapları dışındaki hesaplardan ilgili ülkedeki hesaplara düzenli fon transferi talimatı. Yani örneğin siz Almanya'da yaşıyorsunuz ya da Fransa'da bu fon transferini Türkiye'deki bankadan o ülkelere düzenli olarak yaptınız mı? Buna bakıyorlar. İlgili ülkede adresi bulunan bir kişiye verilmiş temsil veya imza yetkisi. Yani diyor ki siz Almanya'da yaşıyorsunuz ama bir kişiye, Türkiye'deki bir kişiye imza yetkisi verdiniz mi, vermediniz mi? Bunu tarayacağız diyor. Finansal kuruluşun yani bankaların kayıtlarında başka bir adres olmaması halinde posta bekletme servisi talimatı veya posta gönderisi için belirtilen bir adres var mı diyor. Değerli izleyiciler, bankalar bunlara bakıyor. Eğer bunlardan bir tanesi varsa bu tarama sırasında eğer önüne çıktıysa bankacının Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek deniliyor. Bu nedenle banka hesap sahiplerinin bankadaki adreslerini kontrol etmesi ve güncel ikamet bilgilerini kişisel beyan ve kanıtlayıcı belge ile birlikte bankalara bildirmesi ve iletişim bilgilerini güncellemesi önemlidir deniliyor. Şimdi bunu niye anlattım? Bakın çok önemli bir soru. Şunun için anlattım. Şimdi bazı kişiler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki kişilerin ikametgahları nüfus müdürlüğünde yazıyor. Evet doğru, nüfus müdürlüğünde yazıyor. Ancak bu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre bankalar kişilerin nüfus idaresindeki bilgilerini, adreslerini falan taramıyorlar. Sadece az önce saymış olduğum bilgilerini tarıyorlar ve bu bilgileri olanların bildirimi yapılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın söylediği şey bu. Yani bankada sizin yurt dışında yaşadığınıza dair adres, bilgi, telefon vesaire varsa bildirilecek. Eğer adres, telefon, bilgi vesaire yoksa bildirim olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın söylediğinden bu anlaşılıyor. Yoksa bu olmasaydı derdi ki nüfus müdürlüğündeki kayıtları bankalar tarar. Orada bir bilgi, belge varsa bildirir derdi. O nedenle bankada herhangi bir telefon, bilgi, belge yoksa bununla ilgili olarak işlem yapılmayacak anlamı çıkıyor arkadaşlar buradan. Açık ve net. Devam ediyoruz. Hangi kuruluşlar bildirim yapacak? Bakın arkadaşlar, bankalar bunun yanı sıra eğer sizin özel emeklilik sigortası, bakın özel diyorum, devlet demiyorum, SSK falan demiyorum. Biliyorsunuz bu özel emeklilik sigortaları var. Her ay belli bir oranda para ödüyorsunuz. Belirli bir yılın sonunda da bu toplu para alıyorsunuz ya da her ay bir maaş alıyorsunuz. Eğer sizin böyle bir poliçeniz varsa, mali değeri varsa, emeklilik sigortanız varsa bazı bu sigorta şirketleri de sizin bildiriminizi yapmak mecburiyetinde yapacaklar. Evet, hangi bilgiler paylaşılacak arkadaşlar? Neler verilecek? Hemen bakıyoruz. Şimdi sizin adınız, soyadınız, adresiniz, yerleşik bulunduğunuz ülke ve vergi kimlik numaranız bildirilecek arkadaşlar. Hesabın yıl sonu bakiyesi bildirilecek. Yani hesapta yıl sonunda 31 Aralık tarihinde kaç para var bu bildirilecek.
yıl içinde hesaba ödenen faiz, temettü, hesapta tutulan finansal varlıkların satışından doğan gelirler gibi ödemelerin brüt tutarı. Basitçe faiz geliriniz varsa 31 Aralık'ta ve hesabınızda kaç para varsa bunlar bildirilecek arkadaşlar. Devam ediyoruz sizlerden gelen sorulara. Yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'de kurdukları veya ortağı oldukları şirketler otomatik bilgi değişimi kapsamına girecek mi? Evet arkadaşlar, Türkiye'de ticari faaliyetleri bulunan ama yurt dışında yaşayanların da bilgileri bildirilecek. Gayrimenkul bilgileri paylaşılacak mı? Yani Türkiye'de eviniz, tarlanız, arsanız varsa, taşınmazlarınız varsa bunlar bildirilecek mi? Bu anlaşma kapsamında herhangi bir şekilde bildirim olmayacak. Yani sizin arsanız, tarlanız, arabanız, yatınız, katınız, uçağınız işte ne varsa bunlar bildirilmeyecek. Sadece bankada bir paranız varsa ya da Türkiye'de bir özel emeklilik sigorta poliçeniz varsa, bu arada borsada bir hisse senediniz vesaireniz varsa bunlar da bildirilecek. Geri kalan hiçbir şey bildirilmeyecek. Yani benim evim var, arsam var, tarlam var. Bunların bildirimi olmayacak arkadaşlar. Bildirimler için bir limit bulunuyor mu? Bakın arkadaşlar. 3 yıl içerisinde 1000 doların altında herhangi bir şekilde hesabınızın, bununla ilgili cevap şu arkadaşlar. Maksimum 1000 dolara kadar olan ama 3 yıl içerisinde herhangi bir hareket olmayan hesapların bildirimi olmayacak. Yani maksimum 1000 dolar, 3 yıl içerisinde hiçbir hesap hareketi yok, para yatıran işte vesaire olmadı, bunlar bildirilmeyecek. 1000 doların üzerindeki her bakiye bildirilecek arkadaşlar. Bunun da bilinmesinde fayda var. Bildirimler hangi para birimiyle yapılacak? Dolar mı, euro mu, TL mi? Bakın. Hangi hesabınız varsa, dolar hesabınız varsa dolar, euro hesabınız varsa euro hesabı, TL hesabınız varsa TL hesabı yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilecek. Bir diğer önemli soru, kiralık kasalarla ilgili durum nedir? Bildirim olacak mı? Kiralık kasalarla ilgili olarak herhangi bir bildirim olmayacak arkadaşlar. Çünkü kiralık kasaların içerisinde ne olduğunu siz biliyorsunuz. Banka bile bilmiyor. Hesap hareketleri bildirim kapsamında mı? Ne demek bu? Örneğin bir vatandaşımızın Türkiye'de bir bankada hesabı var. Hesabına her ay mesela kiracısı bir para yatırıyor ya da biri bir para yatırdı. Bu hesap hareketleri bildirilecek mi? Bu mesela yine vatandaş emekli diyelim. Her ay bu hesabına bir emekli maaşı yatıyor. Bunların bildirimi olacak mı? Bakın arkadaşlar. Hesap hareketlerinin ya da o paranın ne için yatırıldığına dair herhangi bir bildirim olmayacak. Yıl sonunda 31 Aralık'ta hesabınızda toplam kaç para varsa ve bu hesaptan siz bir faiz geliri elde ettiyseniz bu bildirilecek. Bunun dışında kiracınız para yatırmıştır, araba satmışsınızdır, miras parasıdır ya da ne bileyim birine borç vermişsinizdir, sizin hesabınıza yatırmıştır. Bunun ne olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmayacak. Bildirim olmayacak. Emeklisinizdir, evet bu adam emeklidir diye bir bildirim olmayacak. Sadece 31 Aralık'ta kaç para var? Faiz geliriniz ne kadar? Basitçe bu. Bakın bu kadar detaylı anlatıyorum. O kadar çok soru geliyor ki anlattığım şeyleri bile 10 sefer soranlar var arkadaşlar. Olabilir, anlamamış olabilir vatandaşım. Yani bazı izleyicilerim bana kızıyorlar. Diyorlar ki yani çok detaylı anlatıyorsun, tekrar ediyorsun. Ama arkadaşlar bakın bazı izleyicilerim kafalarında çok sayıda soru işareti var. Anlamayabiliyor. O nedenle böyle detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yine değerli izleyicilerim, kapatılan hesaplar bildirilir mi? Bakın, kapatılan hesaplarla ilgili durum şu. Diyelim ki sizin Türkiye'de bir hesabınız var. Siz Türkiye'ye gittiniz, bu hesabı kapattınız. Bildirim şu şekilde olacak. Hesabı kapatırken bakiyeyi, yani bankadaki parayı zaten sıfırlıyorsunuz, çekiyorsunuz değil mi? Şöyle bildirim olacak. Hesap bakiyesi 0. TL ya da euro neyse işte hesabınız. Bakiye 0. Ama siz bu hesaptan bir faiz geliri elde ettiyseniz bakiye 0 artı şu kadarlık faiz geliri elde etmiştir diye bildirim olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yine
Sizlerden gelen bir diğer önemli soru, ortak hesapların durumu nedir? Bildirim olacak mı? Nasıl bildirim olacak? Şimdi ortak hesap nedir? Karı koca ya da işte baba oğul neyse işte ortak birlikte bankaya hesap açıyorlar. İkisinin de çekme hakkı var. Onlarla ilgili bildirim şu şekilde olacak. Her iki kişi için bildirim olacak. Örneğin Fatma Hanım ve kocası işte Ali Bey. Ali Bey için ayrı bir bildirim, Fatma Hanım için ayrı bir bildirim olacak. Bankadaki para ikiye bölünmeyecek. Örneğin kişinin 100 bin eurosu var bankada. Şu denilecek, Fatma Hanım'ın 100 bin eurosu var. Ali Bey için yapılan bildirimde de Ali Bey'in 100 bin eurosu var diye bildirim olacak. Yani ikiye bölünmeyecek bildirim olacak. Değiştirilecek olan bu bilgiler, yani verilecek olan bu bilgiler hangi amaç için kullanılacak? Bakın. Bunlar vergi amacıyla kullanılacak. Bu net. Siz yaşamış olduğunuz ülkede ister sosyal yardım alın, ister almayın. Hiç önemli değil. Bu iş sadece sosyal yardım alanlarla ilgili değil, almayanlarla da ilgili. Sizi ilgili maliye yaşamış olduğunuz ülkede, örneğin Berlin'de yaşıyorsunuz. Berlin maliyesinden çağıracaklar. Diyecekler ki senin bankada 100 bin euro paran varmış. Atıyorum, örnek veriyorum bunu. Bu nedir? Bize bir anlat, Türkiye'deki bu paran nedir diye izahatta bulunacaksın. Şimdi bakın, sosyal yardım alanlarla ilgili şöyle bir sıkıntı doğabilir. Uygulama olmadığı için doğabilir diyorum, bakın. Nedir bu? Senin madem Türkiye'de paran var, sen bana geliyorsun, diyorsun ki param yok, geçinemiyorum, benden sosyal yardım alıyorsun. Sana şunu söyleyecek. Diyecekler ki o paranı git getir. O paranı burada harca, bitir. Ondan sonra ben sana bakacağım, duruma göre belki sosyal yardım verebilirim diyecek. Çünkü sosyal yardım denilen şey insanların ihtiyacı mukabilinde, yani ihtiyacı varsa verilen bir şey. Haklılar da bana göre. Şimdi senin Türkiye'de dünya kadar param var. Bu parayla sen geliyorsun, Almanya'da vesairede bu parayı harcamıyorsun, Türkiye'ye gönderiyorsun ve bu benim param yok diyerek devletten sosyal yardım alıyorsun. Bu doğru bir şey değil. Bunu bir kere söylemek isterim. Sosyal yardım almıyorsan sana soracaklar, bu para nedir? Örneğin sen çoluk çocuğunla beraber çalıştın, ürettin, biriktirdin. Diyeceksin kardeşim, benim vergisini ödemiş olduğum maaşımdan çoluk çocuğumla beraber ya da kendim arttırdığım, biriktirdiğim para memleketime gönderdim. Orada duruyor diyeceksin. Yani vergisini ödemiş olduğun bir parayla ilgili korkmana gerek yok arkadaş. Bak, korkmana gerek yok. Şunu söyleyeyim. Sosyal yardım aldın. Gittiler baktılar. Senin bankada dünya kadar param var. Gel buraya diyecek. Bu para ne diyecek? Bu para ne diyecek? Tak, senin sosyal yardımını kesecek. Şimdi yine değerli izleyicilerim, devam ediyoruz sizlerden gelen sorulara. Türk vatandaşlarının bu alanda alabilecekleri önlemler neler? Birazdan geleceğim. Hesap sahiplerinin avukatlar ya da diğer hizmet sağlayıcılara vekalet vererek otomatik bilgi paylaşımı dışında kalması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Sakın ola ki kimseye vekalet falan, avukattı, yok bilmem ne uzmanıydı falandı filandı, kimseye sakın ola ki, bakın tekrar ediyorum, sakın ola ki bir vekalet verip danışmanlık ücreti ödeyip bu işin dışında kalacaklarını falan sanmasınlar. Onlar sadece sizden para almanın derdindeler. Sakın ola ki paranızı kimseye kaptırmayın. Bakın, anlattım bu videonun başında. Sakın, sakın, sakın. Devam ediyoruz. Otomatik finansal bilgi paylaşımı kişisel verileri koruma kanunu ihlal ediyor mu? Biliyorsunuz, kişisel verileri koruma kanunu sizin özel bilgilerinizin başka biriyle paylaşılmasını engelleyen bir kanun. Ama bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre Türkiye uluslararası bir anlaşmaya hukuk çerçevesinde imza attığı için hiçbir şekilde kişisel bilgilerin korunmasını engellemiyor. Bu bilgilerin verilmesini yasal olarak görüyorlar. Dava açsanız da bir sonuç alamazsınız. Şimdi bu anlaşmanın kapsamında hassas bir nokta var arkadaşlar. Deniliyor ki 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa
bu bildirilecek deniliyor. Yani 31 Aralık'tan önceki hesabınızda kaç para olduğu, kaç paranın girip çıktığı falan bunlar bildirilmeyecek diyor. Şimdi bakın. Basitçe anlatıyorum herkesin daha iyi anlaması için. 31 Aralık. Şimdi bakın. Sanıyorum herkes görüyor. 31 Aralık. Yani yılın son günü. Her yılın son günü 31 Aralık. Bakın unutmayın diye yazıyorum. Görsel hafıza her zaman bizi daha hassas bir noktaya getirir. Hatırlamamızı sağlar. 31 Aralık yılın son günü. Şimdi bu 31 Aralık tarihinde arkadaşlar bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Siz diyelim ki 31 Aralık'tan önce Kasım'da gittiniz, Ekim'de gittiniz, Eylül'de gittiniz. Fark etmiyor. 31 Aralık'tan önce olsun. 30 Aralık da olur. Gittiniz. Türkiye'deki bu bankadan paranızı çektiniz. 31 Aralık'tan önce ama. Bu 31 Aralık'tan önce çekildiği zaman ne oluyor? İşte bakın şifre burada. Açıklıyorum. Eğer siz bu hesaptan, Türkiye'deki bu paradan bir faiz geliri elde etmediyseniz sizin bildiriminiz 0 lira ya da 0 euro ya da 0 dolar olarak bildirilecek. 31 Aralık'tan önce. Evet, tekrar ediyorum. Paranızı 31 Aralık'tan önce çekerseniz sizin bildiriminiz 0 olarak yapılacak. Hesabı da kapatırsınız. Parayı çektiniz, 1 Ocak'tan itibaren gittiniz bankaya yatırdınız. Ta o yılın sonuna kadar yine o parayı gidip çekip hesabı sıfırlayabilirsiniz. Peki faiz geliriniz varsa o zaman şöyle bir bildirim olacak. Bakiye 0 ama bu kişi şu kadarlık bu hesaptan şu kadar faiz geliri elde etmiştir denilecek. Evet. Sanıyorum olay anlaşıldı. 31 Aralık'tan önce çektiniz, bakiyeyi sıfırladınız. Faiz geliriniz yoksa korkacağınız hiçbir şey yok. Yine Türkiye'de evi, arabası, arsası, tarlası, yatı, katı olanlarla ilgili durum nedir? Şimdi bakın çok soru geldiği için çok soru var arkadaşlar. Binlerce soru var bununla ilgili, özellikle Emekli TV'nin Facebook hesabına çok sayıda soru geliyor. Yine benim Fatih Polat Facebook hesabına, Instagram hesabımıza çok sayıda soru geliyor. Onun için ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Eviniz var. Ev. Arsa. Tarla. Araba. Şimdi Türkiye'de evi, arsası, tarlası, arabası olanlar çok iyi dinlesin. Bak, sizin için konuşuyorum, sizin için anlatıyorum. Bu anlaşma kapsamında ev yok, arsa yok, tarla yok, araba yok arkadaşlar. Bunların hiçbirinin bildirimi olmayacak. Korkmanıza gerek yok. Olmayacak. Peki, vatandaş Türkiye'de emekli diyelim. Geliyoruz emeklilerimizle ilgili hassas konuya arkadaşlar. Bakın. Emekli maaşı alanlar, Türkiye'de emekli olanlar dikkatli dinleyin.
Şimdi bakın. Yurt dışı emekliliği yapmıştır. Türkiye'den emeklidir. Bir şekilde emekli maaşı alıyordur. Ya da hanımefendiler yetim maaşı alıyordur. Çok iyi dinleyin bakın. Emekli maaşı ve yetim maaşı alanlar. Yurt dışında yaşayanlardan bahsediyorum. Onların Türkiye'de bulunan banka hesaplarına her ay bir para yatıyor. Bu paranın ne parası olduğu, emekli maaşı olup olmadığı ya da Türkiye'de emekli olup olmadıkları bildirilmeyecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Emeklilikleri bildirilmeyecek. Evet. Bu konunun da anlaşıldığını düşünüyorum. Şifre 31 Aralık arkadaşlar. Unutmayın. 31 Aralık. Lütfen bu videoyu tüm detaylarını anlattım. Çevrenizde bulunan insanlarla paylaşın. Şifre 31 Aralık. Ne yapacağınızı anlattım. Emeklilik bildirilmeyecek. Emekli maaşı alanlar, korkmanıza gerek yok. Ev, arsa, tarla, arabası olanlar Türkiye'de. Şifre burada. Rahat olun, bildirilmeyecek. Şimdi bu kadar detaylı anlattım. Anlatmamın sebeplerinden bir tanesi de değerli izleyicilerim, bu konuyla ilgili çok sayıda YouTube'da, sosyal medyada hokkabaz var. Dolandırıcı var. Dikkat edin diye anlatıyorum. Bakın. Bu insanlar sizin ikametgahınızı bir şekilde değiştirdiler, Türkiye'ye aldılar. Yarın öbürsü gün sizin başınıza bir iş geldiğinde bu insanlara ulaşamazsınız bile. Bana ne diyecek kardeşim, yapmasaydın? Parayı almış, cebine koymuş olacaklar. Bunlar YouTube'da, yok şu kanalda, bu televizyon kanalında, orada burada yayın yapıyorlar. Bu kadar detaylı anlatmıyorlar. Ben izliyorum onların yayınlarını. Sizin kafanızı karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Korkun diye. Gelin bunlara vekalet verin diye her şeyi yapıyorlar. Değerli izleyicilerim, sessiz olun. Sakın ola ki bu insanlara hiçbir şekilde prim vermeyin, paranızı kaptırmayın. Ben söylüyorum bak, Fatih Polat söyledi dersiniz. Hemen değil, 3-5 ay sonra başınıza bu ikametgahla ilgili bir sıkıntı gelir. O zaman dersiniz ki keşke Fatih Polat'ı dinleseydim. Korkmayın arkadaşlar. Akacak kan damarda durmaz. Olacaksa da olur. Sonunda idam mı var kardeşim? Rahat olun. Çok huzursuz olan izleyicilerimiz var. Biliyorum, yurt dışında yaşayanlar. Geçmişe dair yapacak bir şey var mı? Yok kardeşim. Geçmiş geçmiştir. Bitti. Bunu ben çok yakından takip ediyorum, bu olayı. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin. Rahat olun diye anlatıyorum bu kadar detaylı. Her şeyi bilin diye anlatıyorum. Bu insanlara, bu bazı televizyon kanalları ve bazı YouTube kanallarına çıkıp bu işle ilgili gelin bize vekalet verin de oydu buydu falan. Sakın sakın paranızı kaptırmayın. Bak söylüyorum. Görüyorum çünkü onların yaptıklarını. Bak şifreyi gösterdim. Bak bir daha anlamayanlar var. Bu işin çözümünü de söyledim. Gelecekte 31 Aralık tarihine dikkat edin diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Faiz geliri almıyorsan hiç korkma bundan sonrası için. Benden söylemez. Bu konuyla ilgili eğer kafanızda hala soru işareti varsa bu videonun altına yazın, cevap vereceğim. Emekli TV Instagram'dan takip edin, cevap vereceğim. Emekli TV'yi Facebook'tan takip edin, cevap vereceğim. Takip edenlerin sorularına cevap vereceğim. Aynı zamanda kanalımıza abone olanların sorularına cevap vereceğim. Bu kadar. Videoyu beğenip abone olanların tüm sorularına cevap vereceğim. Lütfen bu videonun altına varsa hala kafanızda soru işareti lütfen yazın. Tüm sorulara cevap vereceğim. Emekli TV'ye
kanalımıza abone olanlara tek tek cevaplarını yazacağım.